Günaydınlar. Bugün Kahire'de ikinci günümüz. Ya bugün kendimi biraz kırgın hissediyorum. Özellikle Kahire'de sabah ve akşam saatleri çok serin oluyor. Dikkatli olmak lazım. Hafif bir burun akıntım var. Şimdi piramitlere doğru gidiyoruz. Piramitlere gitmek için birkaç tane yol var. Bunlardan bir tanesi metro. Metronun Gize durağı var. Gize Station. Bunun dışında giden bir tane belediye otobüsü var. Direkt Ramses Otel'in, Ramses Hilton'un hemen karşısından kalkıyor. Aşağı yukarı bir saat kadar bir sürede gidiyor. Onun dışında tabii ki taksiyle gitmek. Bizim bulunduğumuz bölgeyle Gize arasındaki mesafe epey bir fazla. Biz metro ile gitmeyi tercih ediyoruz. Şimdi metro durağına doğru gidiyorum. Bu bulunduğumuz bölgede çok fazla araç yedek parçacısı var. İkinci el çıkma, sıfır. Özellikle ön tampon, far, sinyal. İkinci elciler çok fazla. Yani her türlü şeyi bulmak sanki mümkün gibi görünüyor. Her tarafta araç parçası satan adam var burada. Burası muhtemelen çıkmacılar için ve sıfır parçacılar için doğru yer yani. Kahire'de bir metro sistemi var. Şimdi orada bir durağındayım. Gize'ye doğru gideceğim. Gize metro durağına. Oradan piramitlere doğru geçeceğim. Gize metro durağında indik. Bir Mısırlı ile tanıştık. Kendisi İskenderiye'den geliyormuş. O da piramitlere gidiyor. Bir taksi sorduk. 80 istedi. Gize Pyramid to enter. من شنطة فيها ملايين نفسي اشوفك لا ادلق عليكي وعليا شوية بنزين اصل انا مجنون. Ne çay yap, bir de yok. Take a horse for you. Yes, this guy. Dur ben öne çıkayım bari dur. One horse. One horse. Hadi sen biraz şöyle kay. Şu tarafa doğru kayabilir misin? Hah. Allah. Allah. Yumuşacık ya, Yaşar abi. Allah Allah. Allah Allah. Torunu yatırıyor mu buraya? Dede Yaşar. Deveyle diyor, çekemezsin diyor, iniyor kalkıyor diyor. Anlıyorum ben. Biliyoruz onu da. Devesi yok da bence ondan öyle söylüyorlar. Bunlar çözüm üretiveriyorlar hemen. Anam şöyle yatayım ben. Yaşar abi gelince uyanmış. Bu piramitlerin ağzındaki Daha orada bekliyorum. Allahu Ekber. Vallahi bundan gezilmez bak. Ata binmek daha iyi. Bu da sallıyor bak. piramitlere geldiğiniz zaman hemen girişinde çok fazla at ve deveci var. Bakar odası var. İçeride piramitleri gezdirmek, panorama, fotoğraf. Bunlar için kişi başı 500 istedi. İlk konuştuğumuz 900 istedi. Biz şimdilik 300'e anlaştık gibi görünüyor. Bakalım ekstra bir şey çıkacak mı göreceğiz. Allahu Ekber. Oradan zaten geçmez. Eyvallah, büyük yetenek bu işte ha. Geçirecek valla. Vallahi bak büyük yetenek. Vallahi geçti. At arabasıyla. Allahu Ekber. Allah. Bismillah. Allah. Allah 4 sal geçiyor lan. Yaşar abi. Bak tırıs gidiyor şu anda. Buna tırıs diyorlar. Ya. Tabii bu atın böyle koşuyor tırıs. Ha. Hızlı koşması mı dört Böyle falan? üstünde durmak zor. Ha. Demek gibi 4 sal yapar. Allahu Ekber. First, we catch tickets, then you go inside and make all round and back. Okay? All around inside the Sphinx. Yes. Okay.
Ne diyor? Sphinx var mı? Şöyle bir şişesini bak. Hop. Hopta rast ha. Gene girdi bize, sen farkında değilsin. Ne girdi? Gene mi kazıklandın? Yaşar abi. Öyle bak. Ben bu işi güzel çözerim. Az gazıklı. Evet. Az gazıklı. Ötekine 1900 lira. Kaç? 1400 lira. Kaç? Küçük olan var ya 980 Can lira. I get the ticket first? Where is the Mastercard? Bunlar uzaktan tutuyorum ya Yaşar abi. Yeniden piramitlerdeyiz. Bu bizim 3. gelişimiz oluyor. Geldi. Gelmiyor. Yeniden piramitlerdeyiz. Bu 3. gelişimiz. Şimdi bir at kiraladık. Ona binip gezeceğiz. Gel abla. Çanta. Tut. Yaşar abla. Okay. Is it okay? Hadi. Okay. Sphinx face the man, body of the lion. Yes. One piece of stone, middle back, handmade. Face the man, good mind, the king. Body of the lion means strong. All these are pyramid 9. 3 big, 6 small. 3 wife, 3 son, 3 king. 3 eş, 3 çocuk, 3 kral. Senin şey de çeken bari valla. Benim bu çok şey sallamıyor. Güya sallanmayacak. Bu ne ya? Hey. En büyüğü ortadaki mi? Keops. Yok. Keops, big one. En büyüğü sağdaki. Second one, Catherine. Small one, Macarino. Keops, Catherine, Macarino. Teflon, Mikanas. Macarino. 3 big, 6 small. This is the father and this is the son and the grandson. 5,000 years old. Bu baba. Kufu. Sağdaki. Piramidin adı Kufu. Hey. Bak bunlar eskiden beyazmış. Sol taraftakinde sadece üst kısmında kalmış. Piramitler normalde beyaz. O zaman böyle. Böyle bir şey de yapmışlar ama da göremedim. Ay ablam senin için zor. Öyle. Hey. Aferin lan sana. Bak çok güçlü ha. Bak bir şey yapmaz. Hatta böyle kolay değil. Sadece eziyet çekeceğim.
pyramid for queen. 3 tane küçük piramit kraliçe için. This tomb for engineer, architect. Bu mezarda Engineer orijinal built the pyramid. Yeah. 3 tane kraliçe için. Ben şimdi belki daha iyi değil mi de? Otur ablam gel. Tamam çekerdim ya. Sen bir şey çekme. Stay like me, sir. Stay like me, like this. My friend, 2 legs out, stay here. Ayaklarını şuraya uzatıyor. Go down here. Ha, iyi oldu valla. Şunu bak. Ben göremiyorum. You stop there, make good picture. Ben duracağım diyor. Oradan resim çekiyorsun. Keops. Çık bak ortaya doğru. Yani şeyin adı Kufu. Capra. Big one Kufu. Firavunun adı Kufu. Valla bak. Yes. You stand up, madam. Up Ayak bak. here. Here. Şuraya. Go this side. Yes. Thank you. Good. Abla sen buraya otur kesin. Ha, Ama tutunman lazım. ha, oradan düşebilirim. Yok ya yakından çok büyük ya. Çok etkileyici değil mi? Evet. Uzaktan Ben de ilk gördüğümde etkilenmiştim. Hiç anlaşılmıyor bu kadar büyük olduğu. Muhteşem bir şey. Yapılmakta olan Kahire Müzesi karşıda. Hadi. Bunlar yoktu ya. Bunlar yeni yapılmış. O da mı müzeye ait acaba? Taraftaki yerler bakın. Evet, oturma yeri yapmışlar. Bak o yoktu. Karşıya giden turistler için oturma yerleri yapmışlar. şura mı? Evet, orasıymış. Siyahlı yer. Yapılmış ya orası. Böyle neyi taşımışlar abi? Sen şeyi biliyorsun. What's your name? Hasan. Hasan. Nice to meet you, sir. Hasan bizi piramitlerde gezdiren Şavaş şavaş. Hasan şaş. at arabasıyla beraber. Yalla, come on, koş. Stand this side here. Picture. Hey, brother. Hello. عكروا طيب. ده ما ده اللي بوظها. Şu sağda gördüğünüz 62 metre uzunluğundaki orijinal One moment second. Menkaure piramidi 62 metre ile orijinal aslında 65 metreymiş. 62'ye düşüyor. Bu üçlünün en küçük yapılarından bir tanesi. Bu Firavun Menkaure tabi bu yapı bitmeden vefat etmiş. 1 minute. Look. No. Wait, I make a picture. Share come on. Şu ortada gördüğünüz kafre. Burası Keops'tan
aslında daha büyük gibi. Buranın uzunluğu 136 metre diyebiliyorum. Bu en sonunda gördüğümüzde en eski ve en büyük olanı. Onun da büyüklüğü 146 metre. Milattan önce 2570'te bitirilmiş. Bu da 9 metre civarında kısalıyor. Bu piramitlerin içerisini gezebiliyorsunuz. Tabi bunların bedeli ayrıca ücretlendiriliyor. Biz şu an at arabasıyla geldik. Bu 3 piramidi buradan gözlemliyoruz. En büyüğü bu zaten. Yok soldaki. Bu mu en büyüğü? Yok. Daha büyük. Evet değerli dostlar, şu anda dünyanın 7 harikasından biri kabul eden piramitlerdeyiz. 3 tane piramit var burada. Keops, Kufu olarak da biliniyor. Firavun Kufu. Kefren, ortadaki en soldaki de Mikonos. Buraya 20 kilometre ötede bir nokta var. Sakkara diye. Sakkara'da piramitlerin ilk ataları var. İlk yapım halleri. Bunlar aslında mastaba diye başlıyor. Önce firavunları normal çöle gömüyorlar. Alt tarafını lahit gibi yapıyorlar. Ancak zamanla kumlar birikerek böyle piramit şeklini alıyor. İlk piramitler Firavun Djoser tarafından yaptırılıyor. Burada Sakkara'da onları görebilirsiniz. Bu 3 piramidin en büyüğü burada Kufu. Firavun Kufu, Keops olarak da biliniyor. Onun hemen yanındaki Kefren. Kefren onun oğlu. Sol taraftaki de Mikonos. Bu piramitler orijinalinde beyaz kireç taşındanmış. Bembeyaz yani baktığınız zaman. Hatta ortadakinin tepesindeki şapkaya bakarsanız o kısmı bir miktar görebiliyorsunuz. Zamanla bunlar dökülmüş. Bir kısımları cami inşaatlarında falan kullanılmış. Günümüze gelen sadece bu ortada gördüğünüz kısımdaki piramitte olan tepedeki şapkayı görebiliyorsunuz. Tabii insanlar, bizler yıllarca düşündük yani bu 4000 yaşındaki yapılar niye yapıldı, neden yapıldı? Aslında bunların her biri birer anıt mezar. Yani bunu biliyoruz. Firavunlar on binlerce kişiye talimat verip bu mezarları yaptırmış. Hollywood filmlerinde işçiler hep köle olarak gösteriliyor. Aslında bunların köle olmadığını tarihsel olarak biliyoruz. Bunların çoğu organize olmuş çiftçilermiş, çalışanlar. Yani belli bir hasat zamanı var. Hasat zamanının dışında da gelip buralarda çalıştırılıyorlarmış. Baktığınız zaman bu büyük piramitte aşağı yukarı 3 milyon civarında taş olduğu düşünülüyor. Böyle bir hesaplama yapılmış. Her bir blok 3-4 ton ağırlığında. Özellikle Nil'den getirilen büyük granit taşlar, büyük ahşap ağaçlar üzerinde yürütülerek getiriliyormuş. Yani çok büyük bir çalışma. Tabii piramitlerle ilgili çok büyük iddialar var. İşte Ay'la, Güneş'le, uzayla olan bağlantıları uzaylılar yaptı diyen var vesaire falan gibi çok fazla komplo teorisi olmasına rağmen bunun normal çalışanlar tarafından yapıldığını artık biliyoruz. Bu gizem şu an ortadan kalktı. Şimdi Sphinx'e doğru yürüyoruz. Burada bir tapınak girişi var. Burası Sphinx tapınağı. Anlatıyor kadın.
Biz Sphinx'in içinde misin? Sphinx tapınağı burası. Evet değerli dostlar, bu Türkiye'de Bülent Ersoy'a benzetilen meşhur Sphinx. Arapçada buna Ebu el-Hol diyorlar. Yani bunun Türkçesi korkunun babası. Şimdi insan başlı aslana benzeyen bu heykele antik Yunan'da Sphinx deniliyor. Çünkü kendi mitolojilerinde kanatlı bir varlık bu ve bilmece soruyor. Bilmeceyi cevaplayamayanı arkadaş hallediyor, öldürüyor. Ona çok benziyor. Ondan dolayı aslında bu Sphinx adı oradan geliyor. Yapılan araştırmalara göre bu Kefren döneminde, Firavun Kefren döneminde, yani bu milattan önce 2575 ila 2465 olması lazım. Aralıktaki kaya yatağına tek parça olarak yapılmış. Muhtemelen onun portresi olduğu düşünülüyor. Yani Kefren'in. Bu şimdi burun kısmına bakarsanız bakın burnu yok. Erken Arap seyyahlara göre bu burun kısmı 11 ila 15. yüzyıl arasında hasar görmüş. Bunun bir de sakalı varmış aslında. O da düşmüş. Bunun bir kısmı bu macera perestler tarafından. Şu an British Müzesi'nde, İngiltere'de bu sakal kısmı. Şimdi bu Sphinx'in de ciddi problemlerin olduğundan bahsediliyor. Kirlenme ve yeraltı suyundan dolayı bir batma riski varmış burada. Onun için burada gördüğünüz gibi ekstra çalışma ve güçlendirme çalışmaları var. Çok eski bir yapı burası. Hakikaten 4000 yıl önceki bir yapıyla burada buluşmak, karşılaşmak müthiş ve muhteşem bir duygu. Ama burada çekilecek değil. Antik Yunan'daki bulmaca soran yaratık Sphinx. Hatta meşhur Türkiye'de bilinen Mısır Tanrıları diye bir film var. Orada da bunu çok güzel tasvir etmişler. Arkadaş bilmeceyi soramayanın kafasına balyozu indiriyor. Just fucking wait, man. I'm telling him goodbye, man. Okay, then I'm coming. I'm coming now. Which way did you get out of here? Bu tip yapıların yapılma amacı aslında daha önceki Mısır tapınaklarında anlattığım gibi Firavun'un sürekli olarak gücünü simgeleyen anıtlar bunlar. Hem dönemi için hem kendisinden sonraki dönem için buradaki en önemli şey bir güç gösterisi. Yani bütün tapınaklardaki devasa heykeller, mesela 2. Ramses'in egosunu anlamak çok mümkün değil yani. Ama bu dönemde her şey korkuyla yürüyor. Firavun her metrekarede kendi varlığını hissettirmek için her tarafa her şey yaptırıyor. $1, $1. $1. 300. 300'e indi. Geliyor. You like camera right here? حاجه يا جدعان كنتوا في حته بنت طبعا حاجه ايه Evet, bu piramitlerin en büyüğü olan Kufu'nun piramidi, yani Firavun Kufu diğer adıyla Keops. Bu Gize platosundaki en büyük piramitlerden bir tanesi ve 4. hanedanlık dönemine ait, yani Kufu o dönemde yaşamış. Aşağı yukarı
İsa'dan önce 26. yüzyılda inşa ediliyor. Aşağı yukarı 27 yılda bitirilmiş. Dünyanın antik 7 harikasından biri burası. Bu aslında bu piramit başladığında orijinalinde 146,6 metreymiş en büyüğü. Şu ana kadar yani o dönemde insan eliyle yapılmış en büyük yapılardan bir tanesiymiş. 3800 yaşında değerli dostlar. Çok ciddi bir rakam bu. Bakın taşları görüyorsunuz. Bir miktar bu kısalmış zaman geçtikçe. Bu büyük piramit daha önce Asvan'daki madenleri falan göstermiştim hatırlarsanız. 2,3 milyon bu blok taşlardan oluşuyor. Bu her bir taşın aşağı yukarı 5-6 ton civarında olduğu düşünülüyor. Yani yapılan hesaplamalara göre. Bunların hepsi aynı boyutta taşlar değil. Dikkat ederseniz. Taş olarak limestone denilen bir taş var. Kireç taşı diye olarak biliniyor bu. Bu kireç taşı kolay oyulabilen bir taş. Bu piramitlerin içerisine girilebiliyor. Bu Khufu, Keops en pahalı olanlardan, ekstra bir bilet almanız gerekiyor. Kefren ona göre daha uygun. Ben daha önce Kefren'e girdim. Bu piramidin hemen sağ tarafında şurada karşıda bir bot alanı var. Büyük devasa bir çukur burası. Burada Khufu'nun botu vardı. 4600 yaşındaki bu bot aslında burada sergileniyordu. Ancak büyük bir projeyle şu an yapımı devam eden Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı. Şu an burada değil. Biliyorsunuz firavunların mezarlarında ahiretteki yaşamı ve yolculuğu için ihtiyacı olan her şeyi yanına koyuyorlar. Bu bot da onlardan bir tanesiydi. Bu mezarın çevresinde işte Firavun'un kızlarına ve eşlerine ait mezarlar var, küçük. Karşı tarafta bir tane ev görüyorsunuz. Bu ev 1946'da Mustafa Fahmi tarafından inşa ediliyor. Dönemin kralı Faruk burada dinlenip piramitleri seyrediyormuş sayın arkadaş. Kendine buraya özel bir rezidans yaptırmış. Şu an boş gibi görünüyor zaten. İçinde de herhangi görülecek falan bir şey yok. Bu karşıda gördüğünüz ev o. Good. You, man. Şu karşıda siyah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bir bina görünüyor. Burası dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olacak. Büyük Mısır Müzesi. Aşağı yukarı 10-15 yıldır falan inşası devam ediyor. Ancak hala bitirilemedi. Yani normalde 2023 sonu 2024 başı gibi açıklanacaktı. Hatta Mısır Turizm Bakanı'nın Almanya'daki turizm fuarı esnasındaki canlı konuşmasını ben dinlemiştim. Kasım'la Şubat arasında müzenin açılacağını söylemişti. Ancak müze hala açılamadı. Bunun temelde birkaç tane nedeni var bildiğim kadarıyla. Birincisi Mısır'da yaşanan şu an ekonomik problemler. Burada şu an ciddi döviz sıkıntısı var. Birinci problem o. İkincisi buraya Sphinx denilen yeni bir havalimanı yapılıyor. Hatta bitti bildiğim kadarıyla. İşte bu Sphinx Havalimanı'nın direkt olarak bu müzeyle bağlantısı, bu piramitlerle olan bağlantısı, çevre düzenlemesi, hatta metro durağının oraya kadar ulaştırılması gibi bir takım şeyler söz konusuymuş. Ben okuduklarımı tabii ki aktarıyorum şu an. Bundan dolayı henüz tamamlanamadığı yönünde bir şey var. Şu anda müze aslında açık.
çok kısmi çok az bir kısmını görebiliyorsunuz. Ana bir hol var girişi. Önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor ve şu anki rakamı 1200 pound. Yani çok ana giriş kapısında bir ana hol kısmı var. İşte 2. Ramses'in falan büyük devasa heykeli var. Onu görebiliyorsunuz sadece. Tamamen açılmış değil. Yani full open dediğimiz tam açılma henüz gerçekleşmedi. Bunun da ne zaman olacağı ile ilgili elimizde çok sağlıklı bir veri yok. Yani size Mısır Turizm Bakanı'nın ifadelerini söyledim. Şubat'a kadar açılacağını söylüyordu. Ancak maalesef henüz müze açılmadı. Bu müze açıldığında şu anki mevcut Mısır Müzesi'ndeki birçok şey zaten buraya taşınıyor. Mumyalar zaten oradan alındı. Nimek denilen başka bir müze var. Mumyalar orada. Bütün arkeolojik eserlerin tamamının gösterildiği bir yer olması hedefleniyor. Mesela Tutankamon'un şu anki mevcut Tahrir Meydanı'ndaki hazineleri var. Bu hazinelerinin çok az bir kısmının aslında gösterildiği ifade ediliyor. Bu müzede bunların tamamının gösterileceği, işte şu ana kadar el altında olup da gösterime sunulamayan birçok eserinde bu müzede olacağı söyleniyor. Dediğim gibi dünyanın en büyük arkeoloji müzesi unvanına sahip şu an bu. Açıldığında muhakkak görülmesi gereken noktalardan bir tanesi olacak gibi duruyor. Foto. Good foto. Turkish brother? Turkish? Ben şöyle piramidin önünde fotoğraf çekeyim dedim. Yerde fotoğraf çekeyim. Kefren piramidinin önündeyiz. Buranın boyu 136 metre. İkinci büyük piramit yani burası. Burası M.Ö. 2558'de yaşamış olan Firavun Kefren'e ait. Az önce gösterdiğim Keops'un yani Khufu'nun oğlu bu. Onun adına yapılmış olan büyük anıt mezar. Buradaki piramidin yani elimdeki tarihi verilere göre ilk Orta Krallık döneminde soyup soğana çevrildiği yönünde bilgi var. Yani içeride hiçbir şey kalmıyor. Zaten buradaki piramitleri hem Sakkara hem buradaki piramitleri mezar hırsızları problemleri yüzünden aslında yoksa oradaki yeni krallık döneminde özellikle Krallar Vadisi'ne taşıma fikri ortaya çıkıyor. Bu piramit normalde Keops'tan daha aşağıda. Aslında orijinali bu kadar görünmesine rağmen bir miktar kısalmış. En tepede gördüğünüz bu kireç taşı alan aslında piramitler orijinalinde inşa edildiğinde full beyazmış. Daha önce anlatmıştım. İşte zamanla bunlar dökülmüş ve bu beyaz dış kaplama cami içlerinde vesaire bir takım anıtlarda vesairelerde falan kullanılmış. Bu piramidin içine girilebiliyor. Kefrenin içine. Buraya giriş daha ucuz, daha uygun. Eğer bir piramidin içine girmek istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz Keops'a göre. Keops çünkü rakam olarak epey bir yüksek. Mısır'da her yer, her alan para demek. Nereye elinizi atsanız para talep ediliyor. Ancak piramidin içine girmek istiyorsanız Kefren'i size önerebilirim. Burada tabii önemli bir nokta var. Ben bu piramidin içine girdim. Özellikle kapalı alan korkunuz varsa, o alan yani öyle bir derdiniz varsa piramidin içine girmeyin. Çünkü girdiğiniz alan gerçekten çok dar yerlerden geçiyorsunuz. Boynunuzu eğiyorsunuz, epey bir aşağı eğiliyorsunuz. Sonra tekrar yukarı çıkıyorsunuz. En son lahit mezar odasına kadar ulaşmak için bir yol kat ediyorsunuz. Ve içerisi inanılmaz sıcak, hamam gibi şıpır şıpır her tarafınızdan ter akıyor. Bu piramitlerin çevrelerinde küçük küçük mezarlar var. Bunlar firavunların eşlerine ve çocuklarına ait. Yani video uzun olmaması ve sıkıcı olmaması anlamında çok fazla o detaylara girmiyorum şu an. Merak eden arkadaşlar onlara bakabilir. Burada bir işaretler var. Yok, annem mumyalanma, hazırlanma yapıyor. Değil mi? Burası bir
yazıyor? Benar sih, ada na cicing on. Ini kan kita sekali. Ada na cicing on. Itu tapi itu. Dengan jaga kali. Tapi kalau Evet, bu Gize platosunda bir üçüncü piramit daha var. O da Menkaure. Yani Keops, Kefren ve Menkaure. Bu üçüncü piramit. Aslında bu ikisinin arasındaki en küçüklerinden bir tanesi bu. Bu da milattan önce 26. yüzyılda tamamlanmış. O dönemde olduğu düşünülüyor. Yani eski krallığın 4. hanedanlığı dönemine denk geliyor bu. Firavun Mikanos için Menkaure diye geçiyor. Hemen Kafre'den sonra gelen Firavun aslında kendisi aynı zamanda. ...63 metre yüksekliği var. Ancak zaman içerisinde boyunda bir miktar kısalma olmuş. Yallah şebap. Turkish. Turkish. Şükran. Turkish. Allah. Yallah. Evet, akşam saat 4 oldu. 4 gibi burayı kapatıyorlar. Piramitlerin iç kısmına, yani zincirlerle çevrili olduğu alanlardan falan çıkartıyorlar. Normalde buranın kapanış saati 5 diye biliyorum. Ancak 4'te bütün polis ve güvenlik güçleri sizi çıkartmaya çalışıyorlar. Planlamanızı ona göre yapın. Burayı gezmek için minimum yarım gün lazım. Yani tam hakkıyla gezmek istiyorsanız aslında tam bir gün. Çünkü alan oldukça büyük, geniş bir alan. Arkeolojiye, tarihi alanlara çok merakınız varsa bir gün ayırabilirsiniz. Ancak normal şartlarda aslında 2 gün yeterli. Bugünkü Kahire'de ikinci günümüzde piramitleri tamamladık. Piramitler gerçekten dünyanın 7 harikasından biri. Eşsiz eserler. Yani dönem için değerlendirdiğiniz zaman yapıldığı, nasıl yapıldığı hala bir gizem de olsa, bunu az önce izah etmiştim. Çoğunluğu aslında açıklanmış durumda. Nasıl yapıldığını aşağı yukarı biliyoruz diyebilirim. Bu Keops'la Kefren birbirine yakın, ancak Mikanos biraz ileride. Sphinx hemen sağ tarafta kalıyor. Burada yürüyebilirsiniz, ancak sürekli olarak hafif bir yokuş yapıyorsunuz. Seçenek zaten at arabalarına binmek, ata binmek, deveye binmek. Yalnız orada da korkunç fiyatlar var. Yani inanılmaz rakamlar söylüyorlar. Normalde kural belli. En az 4 katı söyleniyor diye düşünün. Pazarlığı ona göre yapın. Ancak pazarlığı yaparken, yani atıyorum size 500 pound rakam verildiyse hani direkt 100'e inmeyin. Bu sefer acayip sinirlenip bozuluyorlar. Buna bir miktar zaman harcamanız lazım. Yani 500 diyorsa işte rakam yüksek, bir miktar daha aşağı indir vesaire falan gibi böyle hafif yumuşatarak ilerlemekte fayda var. Öbür türlü olay bazen başka yerlere gidebiliyor. Pazarlıktaki benim size verebileceğim önemli ipuçlarından bir tanesi bu. Evet değerli dostlar, bugün Gize platosundaki piramit gezimizi tamamladık. Burada toplamda 3 tane büyük piramit var. İşte Keops, Khufu, yani Firavun Khufu, Mikanos ve Kefren. 3 adet büyük piramit var. Bu piramitlerin çevrelerinde bakın küçük küçük minik piramitler var. Bunlar firavunların eşlerine ait. Bu alan oldukça büyük. Yani bu alanı gezmek istiyorsanız yani minimum bir yarım güne ihtiyaç var. Ancak bütün arkeolojik alanlara, tarihi noktalara merakınız varsa
tam bir gün hakkıdır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi alan büyük. 3 tane büyük piramit gezeceksiniz. İçine girmek de isteyebilirsiniz. Çevresindeki mezarlar, kraliçe mezarları, aynı zamanda Sphinx var. Buraya gelirken cephaneliklerinizi hazır bulundurun. Özellikle su getirin, yiyecek getirin. Yani bunu normal çarşıdan temin edin. Çünkü buradaki rakamlar, yani normalde şöyle bir örnek vereyim. Bir Sprite'ı mesela merkezde 10 pound'a satıyorlar. Burada istedikleri rakam 70, 80, 100. Mesela bir Red Bull'a 150 istiyorlar. Normalde Red Bull'un satış rakamı 35. Buraya gelirken sırt çantanızda muhakkak su, atıştırmalık, ufak tefek yiyecek, içecek bulundurmanıza fayda var. Buradaki rakamlar gerçekten çok yüksek. Umarım piramitlerdeki anlattıklarım sizler için faydalı olmuştur. Buraya bireysel olarak gelmek isteyen arkadaşlar için ben gene çok kısa tarihi bilgiler vermeye çalıştım. Yani buradaki her noktanın ayrı ayrı detaylı bilgisi var. Bunları çok anlatmak videoyu çok uzatıyor. Bazen çok sıkıcı da hale getirebiliyor. Onun için mümkün olduğunca kısa kısa vermeye çalıştım. Merak eden arkadaşlar zaten internetten bunları detaylı bir şekilde bakabilirler. Hatta isterseniz kapıda rehberde tutabilirsiniz. Kefren piramidi de tam karşıda olan. Aslında bu en uzak olan nokta orası. Bu üçünü birden çekebildiğiniz panoramik bir alan var. Onun lokasyon adresini açıklamalar kısmına koymaya çalışacağım. Yani oraya yürümek isterseniz bu 3 piramidi birden gördüğünüz arka tarafta bir alan var. Zaten buradaki devecilerin ve atçıların yaptığı önemli şeylerden bir tanesi de o. İşte üçünü bir arada size gösterip fotoğraf çektireceğim diyor. Mykonos'u da az önce tarihini kısaca size söylemiştim. Hemen Kefren'in alt kısmında dikkat ederseniz Sphinx var. Hakan Şükür. Hakan Şükür. Full striker. Hasan Şaş. Hasan Şaş playmaker. Player. Futbol. Hakan Şükür. Ferro. Evet, piramitlerden otelimize gidiyoruz şimdi. Uber'e baktım, Kerim'e baktım. Kerim'in verdiği fiyat aşağı yukarı 80 pound civarında. Normalde burada minibüsler var. Hemen çıkışta Gize metro durağına kadar gidiyorlar. Önce bir 25 istediler. Hemen sağ tarafta ikinci kapının girişinin. Bundan normalde fiyatının 10 falan olması lazım. Ancak 15'ten aşağı inmedi. 15 pound verip Gize metro durağına kadar gidebilirsiniz. Oradan sonrası zaten 6 pound. Bu bizim çıktığımız kapı, diğer ikinci kapı. Burada bir ana giriş kapısı daha var. Orası ziyaretçi merkezi de var orada, Visitor Center. Sabahki Mısırlı sayın arkadaşa takılınca bizi direkt turcuya postaladı. O turcu zaten korkunç fiyat çekti bize. Muhtemelen aralarında bir komisyon ilişkisi var. Sadece bir piramit ve Sphinx arasında bir saatlik gezdirme 1000 pound istedi. 3 piramit için sadece gezdirme 1 saat 1400. Bunun için ekstra bir şey daha, büyük turdan bahsetti. Ona da 1800 gibi bir rakam istedi. Biz tabi oradan hemen ayrılıp kaçtık. Mısır'da gördüğünüz yere atlamayın. Muhakkak gezin, değerlendirin. 3-5 yere fiyat sorun. Kafanızda bir rakam belirsin. Çünkü öbür türlü kazıklanma ihtimaliniz çok yüksek. Evet sevgili dostlar, otele ulaştım. Aşağı yukarı 22 kilometre yolu 81 pound'a geldim. Piramitlerin hemen çıkışındaki taksicilerin istediği rakam 250 idi buraya.
Yani Mısır'da elinizi attığınız her yer. Yani söylemekten bile imtina ediyorum yani. Bugünkü akşam yemeği için Kerem El Şahm'a geldik. Buranın bir spesiyeli var. Gene şavarma deneyeceğiz ancak içinde mozzarella peyniri var. 4 parça ekmek halinde. Çok güzel olduğunu söyledi garson. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Umarım iyidir. Ama boykot etmişler. Geri. Bunda var, bunda da var, bu da var. Hep şavarma gibi olmasa da. Evet, Kahire'de yerel bir tatlıcıda ufak bir iki şey denedim. Bunda bol miktarda Hindistan cevizi var. Bazıları çok tatlı. Şansınıza. Katmer yapıyordum sanki.